Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 adet beşgen motifle yakalık tarifi vereceğim. Tarifime geçmeden önce birkaç püf noktası vermek istiyorum. Burayı iyi dinlerseniz sevinirim. Çünkü faydalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ben kalın bir iple çalıştım. Maxi boy bir iple yapıyorum bunu. Ve 7 numara tığ ile öreceğim. 6 veya 7, 5 numara veya 8 numara ile örmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şimdi şu şekilde isterseniz bakın, bu motif bu kalınlıkta bir iple size küçük geliyorsa, ki bence küçük gelmeyecektir, buraya hemen bir 6. motifi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela atıyorum yazlık tişörtler üzerine, elbiseler üzerine baharda kullanmak için koton ince iplerle 3,5 numara tığ ile hazırlamak istiyorsanız muhakkak 6 motif yapın ve 6 motif yaptıktan sonra bakın aynı kalıbı elde edersiniz. Ben kalın bir ip kullandığım için 5 motifle bunu yapıyorum. Ama ince koton ipler kullanarak bunun aynısını hazırlamak istiyorsanız hemen buraya 6. motifi eklemenizi tavsiye ederim. Şimdi aslında bunu çok basit. Bildiğiniz kare motif düşünün. 4 tane batarsınız. 4 tane üçlü ikili trabzan batarsınız. Beşgen motifte 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü ikili trabzan batarak yapıyoruz arkadaşlar. Oldukça basit. Sadece birleştirmesini görseniz yeter bence. Şimdi ben öncelikle yine yeni başlayanlar ve bilmeyenler için hemen beşgen motifin nasıl yapıldığını ufak bir örnekle göstermek istiyorum. Sonra birleştirmeye geçeceğim. Ve bu arada pardon, unuttuğum bir nokta daha var. Eğer ince bir iple çalışıyorsanız, 6 adet motif yapacaksanız, 3 veya 3,5 numara bir tığ ile çalışacaksanız muhakkak bakın, ben 1-2 sıra ördüm. 3 sıra yapın arkadaşlar. 4. sıranızda birleştirme yapın. Yani ince bir yazlık, baharlık bir yakalık çalışacaksanız ince bir iple muhakkak 1, 2, 3. sırayı da istediğiniz renkle örün. 4. sırada birleştirme yapın. Biz şu an kalın bir iple kışlık bir yakalık olarak çalışacağımız için bize 2 sıra motif yetti. 3. sırada birleştirme yapacağım. Hemen motiflerimi nasıl yaptığımı göstereyim. İpimi hafif uzun bıraktım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. İpimi sıkılıyorum. İpimi sıkıladıktan sonra toplamda 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 5. zincirin hemen tek kanadına batıp ilmek çıkartıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincir benim ilk ikili trabzanım sayılacak. Hemen bu halkanın içerisine İkisini birlikte bir ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağım. Aralarda 2 zincirim var arkadaşlar. Ben ince bir iple de çalışsam aralara 2 zincir atıyorum. Bilginiz olsun. 3 zincir atanlarınız var çünkü kara motiflerde. Bence çok açıklık kalıyor. Buna gerek yok. Yani bu modelde en azından 3 zincir çekmenize gerek yok. Ara boşluklara 1-2 zincir çekmeniz yeterli olacaktır. Pardon. Hemen devam edelim. 1, 2, 3. Bakın elimi çok sıkmıyorum. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bakın şu an 1, 2, 3, 4 adet üçlü ikili trabzan yaptım. 1, 2, son üçlü trabzan sıramı da yapacağım. 1, 2, bakın boşluğu açıyorum arada.
ve son 3. ikili trabzanımı yaptım. Şu ipi sıkabildiğiniz kadar sıkın ama çok kasmayın. Bırakın burada hafif bir delik kalsın. Çok kasınca çok kötü oluyor. Direkt sihirli halkayla motif yaptığımızda da bazen sihirli halkaların arka iplerini iyice gizleyemediğimiz için sökülmeler olabiliyor. O yüzden bu şekilde zincir çekerek bir halka oluşturdum. Şimdi birleştirmede arkadaşlar ipimi kesmeden önce ben 2 zincir çekip buradan birleştirme yapmıyorum. Burada ben bakın ipimi tığımın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 zincirlik noktanın 3. zincirinin içerisine batıyorum. İlmek alıyorum. Buradan çıkartıyorum. Bakın tığımın üzerinde 3 tane ilmek var. İlmek alıp üçünden birden çakma trabzan yaparmış gibi geçiyorum. Ve bir zincir çekip arkadaşlar bu noktada ipimi kesiyorum. Ve buradaki zincir çektiğim noktayı iyice sıkılıyorum ki açılma, sökülme olmasın. Bakın 2 zincir çekmeden de çakma trabzanla çok güzel bir kapama yaptık ve ara boşluklar aynı duruyor. Yine arkadaşlar burayı göstermeyeceğim, artık birleştirmeye geçeceğim. Oldukça basit çünkü. Bakın burada da yaparken yine aynı şekilde başladım. 3 tane ikili trabzan sırası, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan sırası. Aralarda zincir atmıyorum arkadaşlar. İnce bir iple de çalışıyorsanız aralarda zincir atmanıza gerek yok. Şimdi hemen birleştirmeyi göstereyim arkadaşlar. Şimdi ben bu kenarlarını farklı renkle çalışmak istemiyorum. Tekrar bordo ile çalışacağım birleştirmeyi. Bir zincir çekiyorum. Hemen elime bir tane motifi alıyorum arkadaşlar. Bir motifimin bakın köşe noktalarından herhangi bir noktasından başlayarak tığımı geçiriyorum. Kısa ipimi araya alıyorum, gizleyeceğim. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen aynı boşluğun içerisine ikinci trabzan, üçüncü trabzan. Şimdi aralarda boşluk yok demiştim. Hemen gelelim bu orta boşluğa. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Oldukça gevşek örüyorum. Elimi sıkmıyorum arkadaşlar. Eğer kalın iplerle çalışıyorsanız elinizi sıkı tutmanızı önermem. Çünkü çok kasılır. 1, 2, 3, 2 zincir. Bakın köşeye geldim. Çünkü aynı noktanın içerisine 1, 2, 3. ikili trabzanımı yapıyorum. Aynı şekilde tüm boşlukların içerisine 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ara boşluklarda zincir çekmiyoruz. Sadece köşelerde aynı noktaya batacağımız bu noktalarda arada 2 zincir olacak. Tekrar söylüyorum. Eğer ince bir iple çalışıyorsanız da 2 zincir çekmeniz yeterli. Ara boşluklara da zincir çekmeyin. Ben daha güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde kare motif yaparken 3 zincir çekerler. 3 numara tığ ile örerken de ve ara boşluklara muhakkak bir tane zincir çekerler. Ama bence güzel durmuyor. Çok geniş geniş delikler oluyor, boşluklar oluyor. Buna gerek yok. Evet arkadaşlar bakın. Devam ediyorum. Bakın arkadaşlar şimdi videoyu uzun tutmayacağım. Şurası kalacak. Sadece bir köşeye yapmayacağız. Buraya kadar. Hatta beraber yapalım. Ben bu arada hızlı yapıyorum. Eğer çok hızlı yaptığımı düşünenleriniz varsa hemen yukarıda ayarlar kısmından videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Yeni başlayanlar için daha doğru olur yavaşlatarak izlemek. Ben çünkü bazen herkese örgü örmeyi, tığ işi yapmayı biliyor gibi düşünüp bazen çok hızlı anlatıp çok hızlı yapıyor olabilirim. Evet bakın geldim. Bu köşeye. Bu köşeye arkadaşlar 2 tane batıyorduk ya. Üçlü trabzan sırasının bir tanesini yapıp bırakıyorum. Bakın. Buradan başladım. Yarısını yaptım. 2 zincirlik kısmı yapmadım. Buraya geldim. Yine yarısını yaptım. Şimdi bu noktada artık birleştirme yapa yapa devam edeceğimiz için 1,
2 zincir çekiyorum arkadaşlar ve bu noktada buraya başlamayacağım. Hemen diğer motifimi birleştirmeye başlayacağım. Hemen tığımın üzerine ipimi alıyorum. Bakın buradan herhangi bir köşe noktasına batıp ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Diğer motife geçtim. Herhangi bir noktaya, köşe noktasına batıyoruz arkadaşlar. Batıp ikili trabzanımı yaptım. İkinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan. Şimdi bakın arkadaşlar, birleştirmeyi yapmaya başlayacağım artık. Hemen bu yeni başladığım motifi çeviriyorum. Bakın diğer motifi de elime alıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bir tanesini yaptım. Hemen bunu aldım. Bakın birleştirmeyi şu şekilde yapacağım. Hemen zincir çekmiyorum. Aralarda da zincirim yok. Karşı motifle birleştirirken ara boşluğa batıp ilmek çıkartıp bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın iki motifi birleştirdim. Şimdi hemen geliyorum yeni motifime. Ara boşluğuna 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Hemen diğer motifin karşı gelen köşesine batıp boşluğa batıyorum arkadaşlar. İlmek çıkartıp sık iğne yapıyorum. Birleştirmeyi bu şekilde yapacağım. Hemen geliyorum bu köşeye. Bakın burası köşe. 1 2 3. Köşe birleştirmelerini yaparken de bakın sadece bir tane zincir çekiyorum. Diğer köşeye geliyorum. Bu köşeye de batıp hemen bir sık iğne yapıyorum. Bakın bir zincir çektim. Ve bakın bu şekilde birleştirmemi yaptım. Şimdi burada da sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum arkadaşlar. Zincir çekmiyorum. Sık iğne yaparak ikinci zincirimi çekmiş oldum çünkü. Aynı boşluğun içerisine batarak 3 tane ikili trabzan yaptım. Hemen yan tarafa geldim. Yan boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım. Diğer köşeye geldim. Bakın bir köşeyi birleştirdim. Farkındaysanız artık o birleştirme bitti. Ben şimdi ikinci motifimin kenarlarını örüyorum. 2 zincir çektim. Aynı noktaya battım. 2 3. Hemen şöyle göstereyim ben. Bakın. Birleştirmemi bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yine videoyu uzatmayayım arkadaşlar. Bakın. Şimdi arkadaşlar videoyu çok uzatmayacağım. Bakın yani çok uzatmayacağım derken sadece birleştirmeleri göstermek istiyorum. Burası ense kısmına gelecek yerler. Her motifi birleştirdikten sonra yine aynı burada yaptığımız gibi buraya kadar öreceğiz. Bir köşeyi boş bırakacağız, birleştireceğiz. Bir köşeyi boş bırakacağız, birleştireceğiz. Şimdi dilerseniz hemen şuraya kadar örelim. Yine burada örmüş olduğumuz gibi burada birleştirme noktasında buluşalım. Evet arkadaşlar bu köşeye kadar da ördüm. Bakın. Şimdi burada tekrar diğer motif birleştireceğim için 2 zincir çekip bekliyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Diğer motifimi alıyorum. Herhangi bir köşe noktasına batıp ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya batıp ikinci ikili trabzan, aynı noktaya batıp üçüncü ikili trabzan. Hemen motifimi çeviriyorum. Motifimi bakın tersinden karşı gelen boşluğa batıp bir sık iğne yapıyorum. Şimdi gelelim hemen yan tarafa. Oldukça basit bir model arkadaşlar. Bir gün içerisinde kalın bu tarz bir iple çalışıyorsanız 10 tane belki örebileceğiniz bir model olabilir bence. Ve elinizde atıyorum böyle fazla kalın ipleriniz kaldı ama bir model çıkarmaz. Artık ip diyelim biz onlara. Böyle rengarenk farklı farklı yakalıklar çalışabilirsiniz. Şimdi bakın köşeye geldim. Özür dilerim anlatırken atladım ben bu arada.
İnanın video çekip anlatmak o kadar zor ki size anlatamam. Bakın bu boşluğa da 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Karşı gelen boşluğa battım. Sık iğne yaparak birleştirdim. Hemen diğer köşeye geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir zincir. Hemen bakın köşe 2 zincirlik noktaya battım. Bir sık iğne yaptım, bir zincir çektim. Bu arada diğer köşede özür dilerim, ben zincir çekmemiştim. Ama sanki zincir çektiğimizde doğru oluyor, daha doğru oluyor. İkinci zinciri de bu köşede çekebiliriz arkadaşlar. Ya da çekmeyebilirsiniz. Siz nasıl hoş görüyorsanız çok önemli değil. Evet, bakın bu köşeyi de birleştirdim. Şimdi yine gelelim buraya kadar. Bu köşeden sonra diğer motifi de birleştirip artık hepsini birleştirelim bence. Anladığınızı düşünüyorum. Sadece bir kere daha göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar, bir motif daha birleştirmeyi göstereceğim. Sonra hemen komple birleştirdikten sonra üst kısma geçmeyi göstereceğim. Evet, son köşeye geldiğimizde, yani bu düz kısma 2 zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Diğer motifi elime alıp köşe noktasına batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen karşılıklı gelen motifin tersinden birleştiriyorum, bakın. Arka tarafına içinden, boşluğun içinden geçirip bir zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde birleşmiş oluyor. Şimdi yanındakini atladım. 1 2 3 tane ikili trabzan. Hemen karşı motifin boşluğuna batıp bir sık iğne. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir zincir, köşedeyim çünkü. Diğer köşenin 2 zincirlik boşluğuna battım, bir sık iğne yaptım, bir zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Evet arkadaşlar, tüm motifleri bu şekilde birleştirelim ve hemen sonda buluşup bu üst ense kısımlarını birlikte yapalım arkadaşlar. Bakın birleştirmemizi yaptık. Bu köşeye kadar geldim. Şu an yavaş yavaş yakalığımız oturmuş durumda. Şimdi hemen bu ense iç kısmını yapıyoruz. Son birleştirmemizi yaptık arkadaşlar. Bakın bu şekilde bitti. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan. Arada zincir yok demiştik. Yandaki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan. Bakın bu köşeye geldik. Yarısını yapmıştık. Aynı boşluğun içerisine 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir saniye, biraz ipimi açmam lazım. Evet. Şimdi burada 2 zincir çekip birleştiriyorduk ya arkadaşlar. Bakın biz bu 2 zinciri zaten şu birleştirme noktasında arada yapmıştık. Şimdi 2 zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Bakın bu boşluğa geliyoruz. Bu boşluğun 2 zincirlik birleştirme boşluğunun içerisine batıp ilmek çıkartıp bir sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde. Tekrar zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Diğer köşeye atlayıp hemen 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Diğer köşeye atlıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen şurayı da göstereyim. Yine bir köşeye geldik. Bakın 2 zincir çekmiyorum. Burada 2 zincirlik bir birleştirme yapmıştık. Hemen ortasına batıp arkadaşlar sık iğne yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde birleştirmeye devam edelim. Bakın diğer köşeye geldim. Yani bitişe eğer aynı renk iple devam edecekseniz arkadaşlar, burada ipinizi kesmeyin. 2 zincir çekip birleştirin. Hemen göstereyim. Aynı renk iple devam edecekseniz 1 2 zincir çekeceksiniz.
1, 2, 3. Üçüncü zincirin içerisine batıp ilmek kaydıracaksınız arkadaşlar. Hiç zincir çekmeden ipinizi dolayın. Bakın bu boşluklara direkt bu iple başlayabilirsiniz. Ama ben burada ipimin rengini değiştireceğim. Bu aralarda kullanmış olduğum rengi atacağım için 2 zincir çektim. Bir zincir çektim kaydırma yaptıktan sonra ve ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. İyice sıkılıyorum. Ben şimdi bu renk, arada kullandığım renkle kenar yapacağım. Ben diğer renk ipimi elime aldım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi sıkılıyorum arkadaşlar. Bakın bu boşluğa geliyorum. İpi arkada izleyeceğim. Bir zincir çektim. Bu ipleri daha sonra iğne yardımıyla arkada gizleyeceğiz arkadaşlar. Aradan yürütmeyelim. Gözükür ve çirkin durur. Hemen bakın bu boşluğa geldim. Bu boşluğun içerisine 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yaptım. Ama tabii ki bunu 6 da yapabiliriz. Şöyle bir bakın. Eğer bu sizin için yeterliyse 5, yeterli değilse 6 ikili trabzan yapabilirsiniz. Ben biraz geniş gözükmesini istiyorum. O yüzden 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın 6 ikili trabzan bu boşluğa yaptım. Hemen yanındaki boşluğa batıp bir sık iğne yapıyorum. Köşeye geldim. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın hemen göstereyim. Diğer boşluğa batıp bir sık iğne yapıyorum. Yan boşluğa geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Şimdi bu boşluğa batmamız gerekiyor. Ama ben bu boşluğa batmayacağım. Çünkü bu köşeye, bakın bu yakamızın başı. Bu köşeye de bir şu şekilde, artık buna yelpaze mi diyorsunuz, ne diyorsunuz bilmiyorum. Bu görüntüyü vermek istediğim için bakın. 1, 2. İkinci trabzanın tepe noktasına bir sık iğne yapıyorum. Şimdi geliyorum hemen köşe boşluğun içine. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen bir bakalım. Köşeler için bazen 5 yeterli olabiliyor. Onu da 6 yapalım. 5 ya da 6. Buna siz karar vereceksiniz arkadaşlar. 6. ikili trabzanımı da yaptım. Hemen yan boşluğa geldim. Bir sık iğne yaptım. Bakın şimdi görüntü böyle oldu. Ama bunu hiç yapmayıp direkt bu köşeye sık iğne batıp böyle devam edebilirsiniz. Ama inanın böyle daha güzel oluyor. Devam edelim. 1, 2, pardon, 3, 4, 5 tane ikili trabzan. Bakın burada da bu zincir çektiğimiz, birleştirme yaptığımız nokta var ya arkadaşlar. Sık iğne yapmıştık. Bu sık iğnenin tam ortasına batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum. Yandaki bakın bu boşluğa geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir sık iğne. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Yandaki boşluğa geldim. Bir sık iğne. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sadece ilk baştaki, hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. En baştaki sol ve sağda ben burada bu ikili trabzana batıp sık iğne yapıp buraya bir tane daha yaptım. Bu şekilde daha muntazam bir sırada gitsin diye arkadaşlar. Bir baştaki motifte, bir de sondaki motifte yapacağız. Onun dışında diğer motiflerde aynı bu şekilde devam edeceğiz. 4 tane yapmıştım. 5 ve 6. Bakın burada da sık iğnenin, birleştirme yaptığımız sık iğnenin tam ortasına batıp bu araları birleştireceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda isterseniz bu diğer motifte de nereye, bu köşede nereye batacağımızı göstereyim. Ondan sonra hemen üst kısma sık iğne yapmaya devam edelim. Şimdi bakın hemen diğer köşeye geldim. Buradaki, bakın ilk yelpazemi yaptım. 6 tane ikili trabzan battım. Bakın bu köşe, buraya batmıyorum sık iğneyi. 1, 2. İkinci ikili trabzanın tepe noktasına batıp bir sık iğne yapıyorum. Ki bu köşeye de 6 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu boşluğa geldim. Sık iğnemi yaptım. Son 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Buraya da bir sık iğne yapıyoruz. Bakın. Bu köşeyi de aynı diğer köşeyle aynı yaptık arkadaşlar. Şimdi üst kısmı geçeceğiz. Yani bu ense kısmına. Ense kısmını bu renk örmeyeceğim. Bu noktada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Ve farklı bir iple üst kısmı yapacağım. İpimi kestim. Bunu daha sonra aradan gizleyeceğim. Şimdi bir numara, küçük numara tığa geçtim. 6 numara tığım. 6 numara tığ ile arkadaşlar bir zincir çektim ve ipimi sıkıladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 zincir çektim. Ben biraz kısa bir ip yapacağım. Ama sizin için çok kısa oluyorsa bu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ya da buraya bir düğme yapabilirsiniz arkadaşlar. 30 zincir çektikten sonra bakın, eğer aynı renk iple de devam edecekseniz arkadaşlar burada 3 tane bu boşluğun içerisine 3 sık iğne batacaksınız ve sırasıyla tüm trabzan boşluklarının hepsine sık iğne yapacaksınız. Sapları da daha sonra birleştireceksiniz. Ben farklı bir renge geçtiğim için 30 zincir çektim. Boşluğa battım. 1, 2, 2 benim için yeterli oldu. Bakın bu ipleri daha sonra aralardan gizleyeceğim. Şimdi sırasıyla geliyorum. Bakın sık iğne yapacağım için bu ipi arada gizleyebilirim. 2 zincir çek, 30 zincir çektim. Bu köşe boşluğa 2 sık iğne yaptım ve sırasıyla tüm trabzanların tepe noktalarına bir sık iğne yapıyorum. Böyle bir numara küçük tığa geçtim. Bunu kalın iple yapıyorsanız ister geçersiniz ister geçmezsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Burası ense köşesi olduğu için daha muntazam gözükmesini istediğimden bir numara küçük tığa geçtim. Diğerinde birazcık çünkü kabarmalar, boşluklar olabilirdi diye düşünüyorum. Ama siz isterseniz eliniz sıkıysa
aynı tığla devam edebilirsiniz. Bakın burada yapmış olduğumuz, hani ara boşluklara yapmış olduğumuz sık iğnenin de tepe noktasına battım. Sırasıyla sadece sık iğnenin tepe noktasına ve daha sonra hemen sırasıyla ikili trabzanların hepsinin tepe noktalarına birer adet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bakın aradaki sık iğnenin de tepesine sıra sonuna kadar gördüğünüz tüm tepe noktalarının içerisine batıp bir adet sık iğne yapıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Şimdi diğer köşeye kadar gelelim, orada buluşalım arkadaşlar. Son köşeye geldim. Son sık iğnemi yaptım. Çok pardon, ipim dolanmıştı. Evet. Bakın son ikili trabzanın tepe noktasına battım. Bir sık iğne yaptım. Aynı başta olduğu gibi sonda da bu boşluğun içerisine iki tane sık iğne yapıp bitiriyorum ve tekrar başta yaptığım gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 tane, hatta 31'i de çekeyim. İpimi bu noktada kesiyorum. Ben bu modelde çok sapların uzun olmasını istemediğim için, biraz da videoyu kısa kesmek için açıkçası birazcık kısa yaptım. Siz ister 50-60 zincir çekin, ister 100 zincir çekin, ister hiç buralara zincir çekmeden sık iğne yapın. Buraya da düğme de kullanabilirsiniz. Sadece muhakkak burada bir püf noktası var. Hemen, eğer aynı ton iple devam edecekseniz bu sırayı da, bakın 2 zincir çektim ya. Bu renkte de bir zincir çekmiştim. Burada 3 zincir olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen buradaki iplerimi iğne yardımıyla aralarda gizleyeceğim ve geliyorum. Evet arkadaşlar, yakalığımı bitirdim. İpleri gizledim ve kestim. Şimdi bu yakalığınız arkadaşlar muhakkak bir buhar tutun. Bakın, ütü tutmayın. Ütünün buharını tutun. Tuttuktan sonra elinizle şu köşeleri düzeltin ki içe doğru kıvrılma olmasın. Ütüyü basmayın arkadaşlar. Çünkü yün karışımı olduğu için dümdüz olur. Muhakkak buhar tutun ve elinizle buradaki yelpaze görünümleri düzenleyin. Otomatikman zaten buharla beraber kendini salacak ve düzelecektir bunlar. Ben şu anda ütü tutmadığım, buhar tutmadığım için bu şekilde elle ütülüyorum. Bakın. Şöyle minik bir kurdela. Bilerek küçük yaptım arkadaşlar. Çünkü zaten çok hareketli. Orada bir de böyle upuzun bir ip olmasını istemedim açıkçası. Bir de böyle denemek istedim. Bence çok kibar durdu. Oldukça basit bir model arkadaşlar. Bakın. Pratik. Yarım saatte, maksimum 1 saatte bitirebileceğiniz bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz hemen yorumlarınızı alırım arkadaşlar. Bahar veya yaz ayları içinde elbiseleriniz ve tişörtlerinizin üzerine koton iplerle de yapabileceğiniz şahane bir model. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.